Hayal edin. Dünyanın en büyük bankalarından birini yönetiyorsunuz. Altınızda binlerce çalışan, milyarlarca dolarlık bir bütçe ve sınırsız bir otorite var. Ama bir gün bir toplantı masasında gördüğünüz küçücük bir detay tüm dengenizi bozuyor. Ucuz, pembe bir gofret. Fred Goodwin için bu gofret sadece bir atıştırmalık değildi. Bu, onun kusursuzluk takıntısına ve mutlak gücüne indirilmiş bir darbeydi. Goodwin, o gofreti oraya koyan çalışanı disiplin cezasıyla tehdit ederken aslında kendi sonunun senaryosunu yazıyordu. Peki nasıl oldu da yılın iş adamı seçilen bir dahi bir gofret yüzünden bu kadar öfkelenecek bir noktaya geldi? Cevap, Ian Robertson'ın Kazanma Etkisi kitabında gizli. Güç, beyni fiziksel olarak değiştirir. Bilim bize şunu söylüyor. Kazandığımızda vücudumuzda devasa bir kimyasal değişim başlar. Testosteron ve dopamin seviyeleri roket gibi fırlayarak bizi daha cesur, daha odaklanmış ve daha az korkak yapar. Bu bir döngüdür. Kazandıkça beyniniz daha fazla kazanmak için şekillenir. Buna kazanma etkisi diyoruz. Ancak bu etkinin karanlık bir yüzü var. Fred Goodwin örneğinde olduğu gibi aşırı dopamin kişiyi yenilmez olduğuna inandırabilir. Goodwin, gücün zirvesindeyken kimseyi dinlememeye, eleştirileri birer hakaret olarak görmeye başladı. Çevresindeki herkesi susturan bu megalomani, onu 24 milyar poundluk tarihi bir zarara ve bankanın çöküşüne sürükledi. Güç, onun empati yeteneğini köreltmiş ve muhakeme gücünü yok etmişti. Şimdi rotamızı tamamen farklı bir hikayeye, Xerox'un efsanevi lideri Ursula Burns'e çevirelim. Burns, Goodwin'in aksine gücü bir baskı aracı olarak değil, bir dönüşüm fırsatı olarak kullandı. New York'un yoksul mahallelerinde başlayan yolculuğu onu Fortune 500 şirketini yöneten ilk siyahi kadın CEO yaptı. Peki, Burns neden Goodwin gibi güç zehirlenmesi yaşamadı? Çünkü o, gücün getirdiği sorumluluğun farkındaydı. Goodwin gücü, başkalarını ayırmak için kullanırken, hatta yönetici ofislerini alt kademelerden ayırmak için mimarlarla kavga ederken, Burns gücü köprüler kurmak için kullandı. Biri kibrin, diğeri ise azmin temsilcisi oldu. Ian Robertson bize şu can alıcı soruyu soruyor. Kazanmak genlerimizde mi var? Yoksa güç sadece içimizdeki gerçek kişiliği mi ortaya çıkarıyor? Güç, Goodwin'i bir canavara dönüştürürken Burns'u bir ilham kaynağına çevirdi. Belki de mesele sadece kazanmak değil, kazandığında kim olduğunu unutmamaktır. Bugün Fred Goodwin, finans tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak hatırlanıyor. Ursula Burns ise engelleri yıkan bir öncü sonuçta. Elinize büyük bir güç geçtiğinde masadaki pembe gofrete mi kızacaksınız, yoksa o gücü dünyayı değiştirmek için mi kullanacaksınız? Karar sizin. Kazanma etkisi sadece yöneticiler için değil, hepimiz için bir rehber. Eğer bu tarz bilimsel ve psikolojik başarı hikayelerinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Zihin ve Disiplin bir sonraki videoda beynimizin gizemlerini keşfetmeye devam edeceğiz.